Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün çok sık soru aldığımız aldatma konusu üzerinde duralım istiyoruz. Bu da önemli ve çok detaylandırılması gereken bir konu olduğu için bunu da kadının aldatması ve erkeğin aldatması şeklinde ayırmayı tercih ettik. Çünkü hem çok soru aldık hem de çok konuşulması, üzerinde durulması gereken bir konu ve hassas bir konu ve o ayrımları da görmemiz lazım. Bu nedenle ayrım yapmayı tercih ettik ve bugün erkek aldatırsa e, başlığıyla sizlerle olmak istedik. Efendim, geçmişten günümüze bakıldığında aslında kadın ve erkek ilişkileri çok hassas bir zemine, çok hassas bir teraziye oturmuş durumda. Ve bu aslında birçok sorunu da beraberinde getirdiği gibi birbirini çeken zıt kutupları da burada gözlemlemek mümkün. Biz özellikle bu yayınları yapmaya başladığımız andan itibaren yaklaşık ben bu konuda çalışmaya başladığım an işte 4 yıl yaklaşık 5 yıla yaklaştı ve bir iddia ortaya koydum ve dedim ki Türkiye'de kadınlar erkekleri, erkekleri de kadınları maalesef ki tanımıyor. Sadece Türkiye değil, Türkiye gibi baskıcı kültürün hakim olduğu toplumlarda işte bir erkekle sohbet etmenin, konuşmanın dahi günah, ayıp duvarına çarptığı toplumlarda maalesef ki erkekler kadınlarla doğru iletişim kuramıyor, kadınlar da erkeklerle doğru iletişim kuramıyor ve bu da birbirlerini tanımalarının, birbirleri hakkında fikir sahibi olmalarının önünde önemli ve büyük bir engel olarak karşımıza çıkıyor ve bunu da her fırsatta söylüyorum. Ve bu iddiam yani benim ortaya koyduğum bu çok da rastlamadım yani denk de gelmedim. Varsa böyle bir iddia ortaya koyanlar da gerçekten hani bu toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek isteyen insanlardır ve değerlidirler. Çünkü bu tespit gerçekten önemli bir tespit. Dolayısıyla insanlar birbirlerini tanıyamadığı için, doğru iletişim kurulamadığı için doğru evlilikler yapılamıyor. Evlilikte doğru davranış kalıpları da karşımıza yanlış davranışlar olarak çıkmaya başlıyor. Davranış bozuklukları olarak karşımıza çıkmıyor. Dolayısıyla da aldatmaları çok daha bu alanda sık görmeye başlıyoruz. O nedenle bu temel tezin ve bu temel zeminin üzerine oturtmamızdan dolayı erkeğin ve kadının aldatma şekilleri, aldatma biçimleri, aldatmalarının toplumsal neticeleri birbirinden farklı. O nedenle biz bu hafta erkeğin aldatma nedenlerinin temeline inelim istiyoruz ve bunlardan birincisiyle başlıyoruz. Birincisi efendim, erkeklerin aldatma nedenlerinin başında, temel dinamiklerin altında en önemli etkenlerden bir tanesi cinsellik. Cinsellik başta geliyor aslında. Yaptığımız araştırmalarda, saha çalışmalarımızda görüyoruz ki eşleriyle evde senkronize bir cinsel hayatı olmayan erkekler yani evde bu duygu durumunu yaşayamayan erkek bunu dışarıda gidermeye tevessül edebiliyor. Bu aslında bir noktada da bizim toplumumuzda ciddi de bir yaradır. Çünkü biz bazı şeyleri konuşamıyoruz da birbirimizle başta da söylediğimiz gibi birbirimizi tanımadığımız için. Bu toplumsal yaranın aslında temelinde erkeğin anne kavramını o kadar kutsal bir yere koyuyor ki annelik çok kutsal bir kavram bizim toplumumuzda. Dolayısıyla erkek annesini o kadar kutsal bir yere koyuyor ki eşini doğum yaptıktan sonra doğum yapan eşini de aynı kutsal seviyeye, kutsiyet seviyesine getirebiliyor. Bu da eşine karşı cinselliğini yönlendirmede güçlük çekmesine sebebiyet veriyor. Yani
doğum yapan kadın, anne olan kadın o kadar kutsal bir statü elde ediyor ki erkeğin gözünde o kutsallığa bir cinsellik yönlendirmek ağır geliyor erkek zihnine. Dolayısıyla da bu açmaz aslında bir yaradır da toplumumuzda, yani o kadar bir kutsal bir noktaya getirilmiştir annelik kavramı. Dolayısıyla eşine karşı cinselliğini yönlendirmekte güçlük çeken erkek vakalarına da rastladık. Bazen tam tersi de olabiliyor. Doğum yapan kadın bedeniyle yabancılaşabiliyor. Çünkü orada fizyolojik bir değişim de söz konusu. Annelik duygusu kadınlık duygusundan daha ağır basabiliyor. Dolayısıyla özellikle bir de üzerine bizim gibi cinselliğin tabu olarak görüldüğü toplumlarda kadına, erkeğin kadına nasıl yaklaşması gerektiğini bilmemesinden dolayı kadının cinsellikten uzaklaştığını da görüyoruz zaman zaman. Bu da erkeğinden, yani eşinden uzaklaşması anlamına geliyor. Araya giren o soğukluk zamanla büyüyerek aldatmalarla neticelenebiliyor. Doğası gereği efendim erkekler aynı anda hem baba hem erkek olabiliyorlar. Yani hem baba hem de koca olabiliyorlar. Bunlar onun doğası gereği aslında. Kadın da aynı şekilde tezahür etmiyor bu durum. Bunu ayrıca konuşacağız. Dolayısıyla efendim bizim izleyicilerimizin artık şunu net bir şekilde bilmeleri gerekiyor. Erkekler doğaları gereği cinselliğe yatkın varlıklardır. Bu sadece bizim toplumumuzda değil, dünya genelinde bu böyledir. Bizim toplumumuzda özellikle ayıp, günah, yasak kavramlarıyla baskı altına alınan toplumlarda bu bir tık daha fazla tezahür ediyor. Bu yokmuş gibi davranmak, yani erkeklere cinselliğe yatkın varlıklar değillermiş gibi numara yaptırmayın. Siz de hanımlar böyle bir beklentiye girmeyin. Bu eksik bir beklenti olur. Böyle bir gerçeklik var. Bu DNA yapısıdır. DNA yapısı böyle gelişmiştir. Yanlış da bir durum yoktur aslında ortada. Yani doğal olandır bu aslında. Nedir? Tabii ki yani cinselliğini yönlendirdiği durumlar farklı farklı tezahür edebilir. Bu nefsin yanlış işlere yönlenmesinin de sebebine bağlı etkiler doğurabilir. Yani burada da evet yanlışa yanlış demek durumundayız. Yalnız bu da yine nefsin eğitimiyle ilgilidir. Yalnız evli bir erkeğin karısına cinselliğini yönlendirmek istemesi kadar doğal hiçbir şey yoktur. Yani bunu da kabul etmek zorundasınız hanımlar. Bu işin doğası bu maalesef ve bunu da konuşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla efendim erkeğin aldatmasının altında yatan temel dinamiklerin başında cinsellik geliyor. İkincisi efendim onurlandırılma isteği. Erkek kendisini daima çok güçlü ve çok yeterli hissetmek ister. Hissetmek üzerine bir psikolojik ihtiyaç içerisindedir. Her kültürde bu hemen hemen böyledir, sadece bizde değil. Dolayısıyla erkekler o ortamı, yani o kadının onu onurlandırmadığı, kadının onu farklı şekillerde, farklı nedenlerle aşağıladığı, ne biçim erkeksin gibi, eve 5 kuruş getirmiyorsun gibi ifadelerle erkeğin aşağılanması o ortamdan uzaklaşmasına da sebebiyet veriyor. Yani kendini nerede rahat hissederse, nerede onurlandırılırsa, nerede erkek olduğunu hissederse ve aşağılanmadığını hissederse oraya doğru kayar. Yani oradan kaçar, buraya doğru kayar. Ki bu erkeğin doğasında vardır, kadının doğasında yoktur da diyemeyiz. Çünkü insan olan insanın
temel ihtiyaçlarından bir tanesidir. Sürekli aşağılandığınız bir ortamda olmak istemezsiniz. Başka bir ortama kaçmak ister, ruhunuz daralır ve başka bir yere kaçmak istersiniz. Şimdi burada kocasını aşağılayan kadını da çok suçlayamayız. Yani bunu da detaylı konuştuk. Bu da onun suçu değil aslında. Çünkü bizim gibi özellikle sürekli kusur görülerek büyüyen çocuklarda maalesef yetişkinlik evresinde kusur arama bir marifet haline dönüşüyor. Bunu haset, dedikodu ve el alem videolarında detaylı şekilde anlattık. Ve sürekli küçüklükten itibaren kusur görülerek büyüyen çocuklar yetişkinlik evresinde bir başkasında kusur görerek onu manipüle edeceğini, onun üzerinde baskı kurabileceğini düşünüyor. Yalnız bu çok büyük bir yanılgıdır. Kimin üzerinde böyle bir baskı kurmaya çalışırsanız o kişi veya o grup sizden uzaklaşır efendim. Maalesef ki bu böyledir. Kocanız üzerinde bunu uygulamaya kalktığınızda da aynı şekilde sizden uzaklaşacaktır. Bu manipülasyon hali aynı zamanda kadının cinselliğini ödül ve ceza mekanizması olarak kullanması da erkeğin onurunu zedeleyen, ona aşağılık kompleksine sokan, erkeği aşağılık kompleksine sokan bir durum ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla da hanımlar, eşleriniz sizden uzaklaşmış oluyor başka bir yere doğru. Üçüncüsü efendim, aileden uzaklaşamamışsa, anneyle olan derin ve kronik bağı koparamamışsa, özellikle ailesiyle akciğer işleri ve diğer işlere devam ediyorsa, bu erkekte aldatma eğilimi çok daha sık rastladığımız durumlar olarak karşımıza çıkabiliyor. Özellikle burada o kadar hassas bir nokta var ki bunu ayrıca da detaylandırırız zamanla çekecek olduğumuz videolarda. Erkek birçok vakada yakalanmak için aldatan insanlara da rastladık incelemelerimiz esnasında. Yani o ruhun dengeye gelmesi için böyle bir provokasyon amaçlı aldatma eğiliminde olan insanlara da rastladık efendim. Burada asıl mesele, yani bunun altında yatan asıl etmen, ya çok kötü bir anne ya da oğlunu, erkeğini çok yüceltmiş bir anneyi görüyoruz. Maalesef ki bizim toplumumuzda erkek çocuk çok değerli. Yani bunun doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi de yok aslında. Yani gittiğim, hemen hemen çalıştığım, gezdiğim her yerde bu böyle. Yani erkek çocuk çok değerli, neslin devamı olarak görülüyor. Yalnız bu durumun ben erkeğe zarar vermeye başladığını fark ettim aslında. O aşırı değer verme erkeği değersizleştirmeye başlıyor. Özellikle örnek veriyorum, erkek aldatır elinin kiridir gibi halk arasında, toplumda yaygınlaşmış bir ifade de var. Bu aslında bir noktada erkeği değersizleştirirken bir taraftan da yaptığı yanlışı meşrulaştırma olarak da karşımıza çıkıyor. Bu da aslında erkeğin ayağına sıkılan bir kurşundur. Yani ben erkeğe bu zulmün neden yapıldığını da çok anlamış değilim. Ve bunu yapan da kadın aslında. Yani anneden daha çok aşırı değer görüyor erkek çocuklar. Bunu da detaylandıracağız. Çünkü anne de erkek çocuğa sahip olduğunda bir sosyal statü kazanıyor. Yani annenin de böyle bir çıkmazı, kadının da böyle bir açmazı var. Bu nedenle aslında erkek çocuğa biraz da aşırı bir değer atfetmiş durumda anne. Yalnız bu bir yaraya da dönüşüyor. Çünkü yine önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Maalesef ki gözlemlediğim kadarıyla bugün hapishanelerin yarısı içeri bir kadının tıktığı erkeklerle dolu.
bu kadın ya annesi ya karısı. Çünkü erkeklerin anneleriyle, eşleriyle ilgili ruhlarında tamamlanmamış, açık kalan bir yer var. Bizim amacımız da aslında burada bir noktada tatlı tatlı bu açmazı, bu çıkmazı anlatmak sizlere. Dördüncüsü efendim, erkeğin aldatma nedenlerinden dördüncüsü aşk olarak karşımıza çıkıyor. Aşk gerçekten farklı bir konu ve saygı duyulması gereken de bir konu aslında. Şimdi özellikle Anadolu'da çalışırken böyle bir örneğe rastladım, bunu da anlatmak istiyorum sizlere. Mahallesinden bir genç kıza aşık olmuş. Genç bir delikanlı, 4 çocuk babası, işte o da çok büyük değil yani 34-35 yaşlarında. Hemen böyle yakalamışken sordum. Yani karın ve sevgilin arasında e, ne düşünüyorsun? İkisini de seviyorum dedi. Ben de hiç kaçırmadan bir erkek iki kişiyi sevebilir mi dedim. Üçü de sever hocam dedi. Yani sevebilir dedi. Hemen öyle tepki göstermeyin, olmuş yani, örneği var. Anlattım, bizzat da dinledim. Mümkün mü böyle bir şey? Yani bunu biraz da sizin yorumunuza bırakıyorum. Çünkü gerçekten hassas bir konu. Mümkün mü? Mümkün olan durumları gördüm. Yani bununla ilgili çok nadir olmakla beraber birkaç örneğe rastladım. Bizzat kendileri bunu. Bu ayran gönüllülük falan da değil aslında yani. Oradaki o anlatan kişinin ruh halinden sevdiği belliydi. Yani evdeki eşini de çok seviyor. O kızı da çok seviyor. Dolayısıyla olmaz demeyin, başınıza gelir bilmiyorum ya, büyük de konuşmamak lazım efendim. Yalnız burada erkek birden fazla kadını sevebilir mi, sevemez mi kısmını muallakta bırakıyorum, size bırakıyorum. Yalnız şunu net bir şekilde biliyorum, yani delilleriyle de ortaya konulabilir bu. Erkeğin aldatması veya birden fazla kadınla birlikte olması veya olmak istemesi aslında kendisine fizyolojik ve psikolojik olarak çok zarar veren bir durum değil. Yani erkeğin psikolojisini bozmaz bu. Kadının psikolojisini bozduğu gibi. Bunu da kadın kısmında biraz daha detaylandırırız. Erkek doğası poligamiye, çok eşliliğe yatkındır. Bunu da çok dillendirmek istemiyorum ama geçmişten bugüne baktığımızda çoğalma, çoğaltma, savaşlar, yayılma kavramlarının temelinde eril olan yer almaktadır. Erkeği oturtmuştur oraya. Dolayısıyla hani burada böyle bir durumda söz konusu. Yani bunu da göz ardı etmeyelim. Ha, bu aldatmayı meşrulaştırma değil tabii ki. Buradaki asıl mesele, bu nedenleri tespit edip ortadan kaldırırsak aldatmaları da azaltırız. Bizim altını çizmek istediğimiz temel nokta bu. Çünkü her fırsatta bunu söylüyorum. Evet, erkek poligamik, çok eşliliğe yatkındır. Yalnız bütün semavi dinlerde, doğada tavsiye edilen tek eşliliktir efendim. Dolayısıyla yani doğada çok eşlilik var mıdır? Evet, vardır. Yalnız sizin için hayırlı olan, sizin için faydalı olan tek eşliliktir yönünde bütün semavi dinlerin tavsiyesi vardır. Dolayısıyla bunu dikkate alarak bu zeminde bunları konuşuyoruz efendim. Ki öte taraftan da bir açmazımız daha var. O da kadınlar artık evli erkekleri tercih ediyorlar. Yani evli kadın da evli erkeği tercih ediyor. Bekar kadın da evli erkeği tercih ediyor. Bunun bizden farklı nedeni de var. Modern çağ kumalarımız videomuzda özellikle var. O videoyu kızlarıma söyleyeyim, yukarıya bıraksınlar. O videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada kadın bir taraftan da otokontrol mekanizmasını sağlamak istiyor. Çünkü evli erkek kendiliğinden bir güven mekanizması oluşturuyor. Böyle de bir eğilimi var toplumda kadınların, bunu da unutmayalım. Ben burada aldatma ahlakidir, değildir, doğaldır, değildir gibi bir iddia ortaya kesinlikle koyamam. Yalnız
İşte tavsiye, dediğim gibi semavi dinlerin tavsiyesi tek eşliliğe yöneliktir ki bu sizin faydanızadır şeklinde bir yönlendirme de var orada. O nedenle ben gerisini sizin takdirinize bırakıyorum, sizlere bırakıyorum ve sadece şunu eklemek istiyorum efendim. Kocası tarafından aldatılan kadınları eşlerini affettikleri için afaroz edilmelerine de karşıyım. Bunu da söylemek istiyorum. Kadın eşini ister affeder, ister affetmez. Bu bizi ilgilendiren bir konu değil. Affetmesi doğaldır. Affedebilir bir kadın. Şimdi kadını affediyor diye de afarozlamanın bir mantığı, bir anlamı yoktur. Ahlaki ve etik bulmuyorum bunu da. Ve gerisini de efendim sizin takdirinize bırakıyorum. Lütfen bize yazmaya devam edin. Yazmayı ihmal etmeyin. Tek tek inceliyoruz. Elimizden geldiği kadar kaçırmamaya çalışıyoruz. Mail yoluyla ulaşabilirsiniz bize. Sosyal medya hesaplarımızdan Facebook, Twitter ve Instagram'dan da rahatlıkla bize ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz efendim. Bizimle kalın. Konuşmaya devam edeceğiz. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.